Sonbahara girdiğimizi nasıl anlıyoruz? Yaprakların yavaş yavaş sararıp dökülmeye başlamasından, akşamları şöyle hafif bir ürperti hissetmemizden, sabahların biraz serin olmasından, ekinokstan ve hepimizin aynı anda toprak tonları giymesinden de bence sonbahara geldiğimizi artık anlayabiliriz. İlk kez bu kadar aynı frekansta Uyumluyuz. titreştik galiba, değil mi? Hepimiz kahverengi ve toprak tonlarındayız. Hoş geldiniz Öner Beyciğim, hoş geldin sevgili Hande'cim. Ve artık Eylül ayının son günleri, Ekim ayının ilk haftası. Resmen sonbaharın içindeyiz. Nasıl bir sonbahar, nasıl bir Ekim bekliyor bizi? Hande ile başlayalım mı? Tabii ki. Gece gündüz eşitliği aslında bizim haritalarda baktığımız yani sonbahar mevsim giriş haritası önümüzdeki döneme dair bize çok güzel bilgiler veriyor. Nasıl bir döneme giriş yapacağız? Hangi konular daha fazla ön planda olacak? Tabii ki bunu ağırlıklı olarak nereden göreceğiz? Onun haritasından göreceğiz. Tabii finansal olarak da burada değerlendirmek durumunda kalırsak aslında Ankara'ya göre çıkartılmış olan haritada 29 derece Boğa burcunun yükseldiğini görüyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Çok da fazla seyircilerin, izleyicilerin kafasını bulandırmadan söyleyelim. Gıdanın, tarımın, finansın, bankacılık sektörünün aslında bizim kendimizi güvene alma ihtiyacımızın yüksek olduğu alanları çok konuşacağımız ve bu alanların ön planda olacağı bir 3 aylık dönem içerisindeyiz. Ne zamana kadar? Ta ki en uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık'a kadar. Orada da bir haritamız olacak. O da bize bir sonraki 3 aya dair, yeni yıla dair çok güzel bilgiler verecek. Özellikle üretimle ilgili konular ve şu çok dikkat çekiyor benim bu haritada. Gıdanın dışında konutla alakalı konular, yani emlak sektörü, konutla ilgili konu ve olaylarında önem kazanacağı, imar, iskan konularının önem kazanacağı bir 3 aylık döngü içerisindeyiz. Venüs aslında Başak Burcu'nda düşüşte olduğu için aslında ekinler, tarımla ilgili konularda beklenilenden bir tık daha belki mahsullerin zararı uğraması ya da burada biraz sıkıntılı durumların devrede olması gibi etkiler devrede. Çünkü bunu bir 21 Eylül'deki güneş tutulması haritasından da görüyoruz. Çünkü güneş tutulmaları 6 aylık süreci temsil eder. Bir sonraki tutulmaya kadar genel itibariyle devrededir. Ve burada da aynı etkilerin devrede olduğunu gördüğümüz için ve orada aslında çok değerli eski alimlerin tutulma derecesine göre söyledikleri, mesela yine Sadullah Elan Karavi'den söyleyeceğim. Orada diyor ki özellikle arpa ve buğdayın 1/4 şeklinde, yani 1/4 oranında azalması. %25 bir kayıp yani. %25 bir kaybın olması, yani çiftçilikte sıkıntı ve problemlerle karşılaşma ihtimalini verdiği için aslında biz de bunu sonbahar mevsim haritasında görüyoruz ve önümüzdeki dönem bunları çok konuşacağız gibi duruyor. Güzel tarafları yok mu? Bu parçalı güneş tutulmasının aslında mali konular için olumlu bir tarafı da var. Ticaret ayağında bazı genişlemelerin devrede olacağını düşünebiliriz. Özellikle dış ticaret ve turizmle ilgili alanlarda bir takım sıçramalar, burada belki gereken bazı düzenlemelerin yapılmasıyla beraber biraz daha bir bollaşma etkisi devrede olacak. Yabancılarla yapılan işlerden ve turizmden, elektronik ticaretten daha çok kazanç sağlanacak bir dönem olduğunu da ekleyelim. İlla her şeyin de çok olumsuz olmasına gerek yok ama buralardan da güzel sonuçlar elde edilebilir diyelim. En azından girişi böyle yapmış olayım. Harika. Ben Öner'e devam edeceğiz zaten, özellikle finansal açıdan. Evet. Bu ay bizi neler bekliyor? Ekim ayında bizi özellikle neler bekliyor? Tabii jeopolitik riskler, siyasetin gündemi de her zaman bunlar üzerinde belirleyici. Siz ne dersiniz Öner Bey? Genel olarak hem Ekim ayının ilk haftası hem de sonbahar için. Şimdi malum Terazi burcuyla giriyoruz sonbahara ve Terazi burcunda aslında Ay ve Güneş var ekinoks haritasında Merkür'le birlikte. Terazi eşitlikle, hak, hukuk, adaletle alakalı. Dolayısıyla Ekim ayının en önde gelen konularından bir tanesi hak, hukuk ve adalet konusu olacak. Bu manada 24 Ekim'e de baktım. Özellikle biraz o konuyla da ilgili konuşacağım ama hava elementinde büyük üçgen açı kalıbı dediğimiz güzel bir açı kalıbı oluşuyor bu ekinoks haritasında. Uranüs ve Plüton'la birlikte iletişim sektörleri, medya ve yayıncılık alanlarında önemli gelişmeleri bekleyeceğiz. Yani önümüzdeki 3 aylık dönem belki bu alanlarda teknolojiyle de bağlantılı olarak önemli pozitif yönde gelişmeleri beraberinde getirecek. Bir tarafında da
borsa gibi yatırım alanları açısından da düşündüğümüz zaman demek ki teknoloji bazlı şirketlere daha fazla ilgi olabilir. Burada belki iyi bir kazanç olabilir. Pek tabii ki dijitalle alakalı konular ve dijital para konusu, kripto paralar 3 aylık süreçte baktığımız zaman burada da bir yükseliş beklediğimizi düşünüyorum ben. Çok Jeopolitik riskler açısından baktığımızda ben hep böyle dönemsel haritalarda özellikle Mars hattını takip ediyorum. En son yaşadığımız güneş tutulmasının ve bu ekinoks haritasının hatları ağırlıkta Amerika Birleşik Devletleri üzerine düşüyor. Özellikle de Mars hattı Venezuela üzerine düşüyor. Demek ki orada bir gene agresyon. olabilir. Evet, burada büyük bir sıkıntı yaşanabilir. Ve Meksika, Güney Amerika üzerine geçen hatlar manası. Jeopolitik açıdan zaten NATO-Rusya ilişkilerinin iyicene gerildiği bir zaman dilimi. Daha da gerileceğini artık bilmek için astrolog olmaya gerek yok. Yani bu iş 2026 yılında çok ciddi NATO-Rusya arasındaki askeri anlamdaki agresyonun büyümesine doğru gidiyor. Rusya astroloji haritasına baktığımız zaman son tutulma astroloji haritası Mars derecesini tetikledi. Önümüzde en dikkat çeken tarihler Aralık ayı içerisinde. Özellikle Aralık ortası. Ben Rusya, Ukrayna, daha doğrusu Rusya ve NATO, Avrupa ülkeleri arasındaki agresyonun en çok patlak vereceği zamanı Aralık'ta öngörüyorum. Yani belki Ekim ayı içerisinde bazı öncü hareketler olabilir. Bir de Benjamin Netanyahu'nun doğum haritasında Terazi burcunda ağırlıkta gezegenler Ekim ayının özellikle 21'inde gerçekleşecek olan yeni ay bilhassa Benjamin Netanyahu'nun daha çok hareketleneceği zamanları ve Gazze'deki agresyonun da büyüyeceğini, aynı zamanda Netanyahu-Erdoğan arasındaki söz düellosunun da çok daha artacağını düşündürüyor. Hani genel anlamda baktığımız zaman kısacası jeopolitik risklerin artışıyla beraber pek tabii ki ekonomiye yansımaları da olacaktır. Özellikle altın ve gümüş fiyatlarıyla da ilgili olarak baktığımızda burada da yükselişin devam edeceğini ben düşünüyorum. Gümüş astroloji haritasının özellikle destek alacağı zamanlar olduğunu düşünüyorum. Altın fiyatlarının da bilhassa Ekim ayının 20'li tarihlerinden itibaren daha yukarı yönde gideceğini sanıyorum. Ama Aralık ayı burada yine çok daha fazla kilit bir zaman oluşturuyor genel anlamda baktığımızda. 2026'yı da zaten ilerleyen aylarda daha sık konuşacağız diye tahmin ediyorum. Altın ve gümüşle o zaman isterseniz devam edelim. Yatırım tavsiyesi olmadığını sohbetimizin en başında belirterek Eylül ayında üst üste ikisinden de rekor tazeleme haberleri geldiği için tabii izleyenlerimizin de en çok merak ettikleri arasında neler öngörürsün Hande'cim altın ve gümüşle ilgili? Ben Öner'e kesinlikle çok katılıyorum. Yani önümüzdeki süreç tamamen ya her zaman böyle Eylül'ün sonu itibariyle ve Ekim ayı genelde bütün dünyada aslında işbirliklerinin, her tür ticari anlaşmanın, belki de ittifakların devrede olduğu bir dönemdir. Ve politikayı, siyaseti temsil eder ama birçok konuda da aslında bu ittifakların ve işbirliklerinin bozulduğu bir dönemi de temsil eder. Şimdi 21 Eylül'deki güneş tutulması haritasında Mars 29 derece terazi burcundayken bu tutulmayı yaşıyoruz. 6 ay boyunca şimdiye kadar bir arada olmuş, beraber ittifak yapmış her tür ilişkilerin bozulma riski var. Ve ben şurada şuna dikkat çekmek istiyorum jeopolitik açıdan. 7 Ekim'de Koç burcunda bir dolunay var. Ve bu dolunay aslında 7 Ekim bütün bu İsrail-Hamas sürecinin başladığı bir tarihin aslında Doğru, yıl dönümü. Ve burada biraz da Plütonvari etkiler yani beklenmedik kontrol dışı olayların da devrede olacağı bir dolunay içerisinde olacağız. İşte o dönemler gözümüzü her zaman olduğu gibi yine en değerli ve en tabii ki bütün insanların kendini güvende hissettiği yatırım aracına çevirmesi çok daha doğru olacaktır. Kaldı ki 20-23 Eylül ekinoks haritasında da 29 derece boğanın yükseldiğini ve burada yine altının önemli bir sürece doğru gittiğini görüyoruz. Benim çalışmalarımdan özellikle Mars'ın Akrep Burcu'na geçişi 22-23 Eylül'le beraber
aşağı yukarı yaklaşık 1,5 aylık bir süreci temsil ediyor. Ondan sonraki süreçte Ekim ayında altının çok ciddi anlamda yine pik yapacağını, yükselişler içerisinde olacağını söyleyebilirim. Bu anlamda da benim yaptığım bazı çalışmalar var. Elbette ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir ama 14-15 Ekim tarihleri özellikle hem altın hem petrol hem kripto para alanında çok gözlerin onlara çevrileceği tarihler olarak dikkat çekiyor. 17 Ekim yine altında sıçramayı bekleme ihtimalimizin olduğu tarihler. 24, 28, 20, 21 Ekim ve 7 Ekim dolunayı buralarda hani bir yatırımcı hem kendi tabii ki yani danışabildikleri insanlardan o gerekli her tür bilgiyi alsınlar. Ama bir yandan da gökyüzü ne diyor acaba deyip şöyle bir kulak kesilerek bu noktalara da baksınlar isterim. Ben 13 Ekim'den sonraki dönemi gümüş için çok büyük bir rally dönemi olarak düşünebiliriz olarak görüyorum. 13 Ekim'den sonraki dönemde gümüşe gözler çevrilecek gibi görünüyor. Özellikle devam edecek olursak mesela borsa, özellikle Borsa İstanbul BIST'in haritasına baktığımızda Koç burcu etkisinin çok yüksek olduğunu görüyoruz ve 7 Ekim dolunayında da genel anlamda destekleyici etkiler Güneş'in üzerinde gerçekleşiyor. Ben önümüzdeki dönem hem spekülatif alanda hem de borsa alanında aslında daha olumlu etkilerin devrede olacağını söyleyebilirim. Ama yine de mesela 10 Ekim civarı dikkatli olmakta fayda olabilir. Bir de tabii ki 20 Ekim'den sonraki dönem yine bence dikkatli olunmalı özellikle borsa alanında. Bitcoin'e de birazdan geleyim. Harika. Neler eklemek istersiniz Öner Şimdi Beyciğim? şöyle bir ayı en azından tarihlerle geçmek iyi olabilir. Hukuki konularda sıkıntı önümüzdeki ayın başında, yani Ekim ayının başında biraz var. Yabancılar, özellikle borsadaki yabancılarla ilgili sorunlar, yabancı çıkışları gibi riskler 1 Ekim civarı en çok dikkat çeker. Ama biz gündelik kişisel alışverişlerimiz açısından ne yapalım? Nasıl değerlendirelim? Uğurlular olarak tanımladığımız Venüs ve Jüpiter, ikisi de parayla alakalı uyumlu açıları 8 Ekim çarşambayı gösteriyor. Çok güzel. 8 ve 9 Ekim'i alışverişler için kullanabiliriz. Piyasadan bir şeyler almak için, kendimize bir şeyler almak için, gayrimenkul alışverişleri yapmak için kullanabiliriz. Her Ama türlü alışveriş için uygun yani. alışveriş için uygun 8-9 ama 10 Ekim, 11 Ekim, biraz evvel 10 Ekim'i zaten Hande de zikretti. Buralarda tam tersi kritik, çünkü Venüs ve Satürn arasındaki bu sefer karşıt açı etkili. Yani o ara zaman dilimini kullanmak isabetli olur. 7 Ekim'deki dolunay sert bir dolunay ve az evvel Hande de söyledi. Bu bir yıl dönümü, sonuç olarak baktığımızda sert gezegen açılarıyla uluslararası ilişkilerde etkili. Bir de Alperas isimli bir yıldızla hizalanıyor. Bu özgürleşme arzusunun isyanları, yani halk hareketlerini çok devreye alabilecek bir dolunay. 7 Ekim'deki dolunay. Geçtiğimiz aylarda Avrupa'da da gördük. Mesela Evet. Öner Bey, sizinle konuşmuştuk. Yani siz Fransa'yı çok işaret etmiştiniz. Evet. Fransa'da işte o 10 Eylül'deki hayatı durduralım minvalindeki çağrılar, protestolar, grevler, istifalar, Nepal'de. Evet. Nepal'de keza yaşananlar. Yani tüm dünyada aslında böyle yavaş yavaş artan bir halkların memnuniyetsizliğini artık yüksek sesle dile getirmesi söz konusu. Yani bir genellemeye gidersek İngiltere'nin ekonomisinin sıkıntılı bir şekilde devredeceğini düşünüyorum ben. Fransa'da önemli halk hareketlerinin devam edeceğini düşünüyorum. Yani Plüton diyoruz ya 250 yıllık bir turunu tamamlayacak. Tekrar Fransız ihtilali bir evvelki döneme denk geliyor. Yani Fransa, İngiltere buralarda hep çalkantılar ve Devam ekonomik edecek. açıdan da bence devrede olacak. Ekim'in ikinci yarısında finansal açıdan özellikle 14-15 Ekim tarihleri biraz daha destekleyici etkileri devreye sokarken askeri konular Ekim'in özellikle 20'li tarihlerine doğru çok devreye girecek. Türkiye'nin savunma sanayine çok daha fazla yatırım yapacağı, özellikle deniz, yani donanma üzerine yatırımların devam edeceği ve hava iletişimine yönelik, havacılığa yönelik her türlü aktivitenin daha fazla artacağı bir zaman dilimi. 21 Ekim sonrasında da kişisel yatırımlarımız anlamında
en çok kullanabileceğimiz zamanlar 24-25 Ekim. Şimdi 24 Ekim'e bir dikkat çekelim çünkü ertelenen bir sonuçta dava var. 24 Ekim'de Güneş ve Plüton arasında dik açı var. Bu otorite ve güç çekişmeleri, ego çekişmelerini anlatır. Ama Merkür ve Jüpiter arasında uyumlu açı var. Bu da hukuki anlamda daha rahat bir akışı verir. Yani orada bir rahatlatan, piyasayı da rahatlatan, belki hukuk sisteminden bizlerin sürekli beklediği hakkaniyetli kararlar çıkması yönünde olumlu gelişmeler bekleyebileceğimizi düşünüyorum ben. Tabii bu genel bir açı. Sadece Türkiye özelinde değil ama Türkiye astroloji haritasının da Jüpiter derecesine uyumlu açı yapıyor. 24 derece akrepte olan. Jüpiter hak, hukuk, adalet, yargıçlar, karar mercileri, otorite figürlerini bu manada anlatır. Dolayısıyla burada bir olumlu hareketlenme bekleyebiliriz. Haliyle de piyasalara da bunun olumlu yansıması orada olabilir. Ve 29 Ekim Türkiye astroloji haritasının güneş dönüşü dediğimiz yeni yaş dönemi geliyor. 29 Ekim'in astroloji haritasında da su elementinde bir büyük üçgen oluşuyor haritada. Türkiye astroloji haritasında su elementi çok yoğundur. Dolayısıyla hani böyle daha bütünleşme, halk olarak vicdan ve kollayıcılık, bütün bunlar daha fazla devreye girecek. Çok ihtiyacımız var bunlara. Evet, yeni yaşımızda en büyük yatırım yine özellikle güvenlik konusunda olacak. Yani güvenliğin çok önem taşıyacağı bir yılına giriyor Türkiye astroloji haritası olarak baktığımızda, ama dünya genelinde hep dikkat çektiğimiz özellikle Nisan 2026 ve İsrail-Türkiye ilişkilerindeki bu gerginliğin daha da gerilebileceğini ben düşünüyorum. Ve tekrar ilkbahar aylarına bizim savunmamız, güvenliğimiz açısından önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok kritik konular. Bu İsrail, Türkiye için özellikle Mayıs ve önümüzdeki sene Ağustos'ta çok önemli tutulmalar var. Ortak harita üzerinde çok ciddi etkili. O yüzden hem bu aralar hem de Öner'in söylediği gibi yani bahar ayları ile beraber, ama ağırlıklı olarak özellikle mesela önümüzdeki sene tutulmaların daha erken tarihlerde tetiklendiğini de görüyoruz. 3-4 ay önceden etkisini göstermeye başlayacak. O yüzden Mayıs ve Ağustos ayları bu anlamda çok dikkat çekici. Öneri şu noktada bir ekleme yapmak istiyorum. 22 Eylül'deki bu sonbahar ekinoksunda özellikle Ankara'ya göre çıkarttığımız haritada Uranüs'ün, yani ani, hızlı, beklenmedik toplumsal olayların temsilcisi, devrimlerin temsilcisi Uranüs'ün yükselen derecesine çok yakın bir noktaya iz düştüğünü görüyoruz. Bu yüzden aslında Ankara'da kulislerde ve oluşabilecek olaylar, çok hızlı olaylar bekleyebiliriz. Ve toplumsal konularda da hızlı, belki tüm dünya genelinde şu an oluşan hareketliliklerin Türkiye'de zaman zaman yansımaları devrede olabilir. Tam tersi İstanbul haritasına göre çıkarttığımızda bu sefer de Plüton'un tepe noktasına denk düştüğünü görüyoruz. Bu da özellikle devlet yöneticilerinin İstanbul üzerinde bir daha fazla gücünü göstermek isteyeceği bir sürece doğru gittiğimizi de önümüzdeki 3 ay boyunca bize çok net gösteriyor. Uranüs 1. eve yerleştiği için aslında şu noktalarda şuna eklemeler yapabiliriz. İkizler Burcu konularında ve temalarında özellikle tanıtım, satış, reklam, taşımacılık, eğitim, turizm, iç pazarlar ve teknoloji alanlarında fiyat artışı ya da bu alanlarda ciddi anlamda sorunlar beklenebilir. Buralarda zaman zaman güzel gelişmeler de olacak elbette, ama tabii ki Uranüs gibi bir gezegen olduğu için bunlarda sıkıntılar beklenebilir. Bir de tabii ayın özellikle 6. ev girişinde olduğunu görüyoruz. Bu da işçi, işveren, çalışan kesimin, özellikle sendikaların, belediyelerin önümüzdeki süreçte burada aslında bir adaletin, belki burada bir dengenin sağlanması konusunda ciddi böyle hani hareketliliklerin devrede olmasını söyleyebiliriz. Bir de Mars da bu alanda, o yüzden askeri alanda yatırımların, silah, araç ve teçhizat alımları, ordu ve güvenlik alanında da operasyonların devrede olacağını en azından önümüzdeki süreçte Türkiye'miz adına hani eklemeler yapabiliriz ve söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Başka hani böyle eklemek istediğim bir şey var mı? Şunu söylemek istiyorum. Mesela özellikle arazi ve konut fiyatlarındaki sorunlar derken aslında satışların, yani elden çıkarma, biraz da ekonomik yönden çok ciddi anlamda insanların hani kendi bütçelerini karşılayabilmek anlamında elden çıkarma
Fakat maliyetin altına verme gibi etkiler önümüzdeki süreçte devrede olabilir. Bir de gıda sektöründe önümüzdeki süreçte dikkatli olunması gerektiğini altını çizelim. Orada sanıyorum gıda sektöründe hijyenle ilgili sıkıntı ve sorunlarla karşılaşma ihtimalimiz var. Biraz bunlara dikkat edeceğiz gibi görünüyor önümüzdeki dönemde. Kripto ile devam edelim mi? Demin değiniriz demiştik, değinememiştik. Evet, kripto paralarda ben onların özellikle bu sene zaten hep bu programımıza katıldığımızda buralarda hep söylemiştik. İşte altın, gümüş ve kripto bu yılın bence ilk yani üçgenini oluşturuyor. Çok güçlü dediğimiz. Gerçekten çok güçlü. Hani altın bu konuda hiçbir şekilde yüzümüzü kara çıkarmadı. Gümüş de öyle keza gidiyor. Ama Bitcoin'in özellikle mesela Bitcoin yatırımcısına şöyle bir şey söylemek istiyorum. 22 Ekim'e kadar ki az önce verdiğim tarihte 14 ve 15 Ekim civarları yine Bitcoin'de sıçramalar vesaireler bekleyebiliriz. Ama özellikle Eylül'ün sonu dikkatli olsunlar. Eğer gerçi bunu izlemiş olacaklar bir baksınlar diye söylüyorum. Yani 24 Eylül civarı dikkatli olmakta fayda var. Satışlar gelebilir ve Bitcoin 22 Ekim'le beraber Neptün geri hareketine başlayacak. 29 derece balık burcuna dönecek. Şu noktaya dikkat çekmek istiyorum bizi izleyenlere. Nisan ayına bir baksınlar. Nisan 2025 ve Mayıs 2025 o tarihlerin derecelerinin üzerinden geçecek Neptün. Yani o dönem yaşadıklarımızı bir hatırlayalım mı dersin? Evet, aslında finansal astrolojide bu çok önemlidir. Gezegen ilerlemeleri ve gerilemeleri ve belki o derecelerin üzerinden bir kez daha o dereceleri test edebilir. Eğer arada çok ciddi bir makas ve bir fark varsa belki o anlama gelmeyebilir ama kendi içerisindeki o dönemdeki düşüş yüzdesi gibi bir düşüş beklenebilir ya da artış beklenebilir. Böyle bir şey söyleyelim ama ben de önümüzdeki süreçte Amerika'nın vermiş olduğu kararlar doğrultusunda özellikle Trump'ın çünkü yeni ekonomi politikasında özellikle Bitcoin'e çok ciddi anlamda yatırım yaptığını çünkü enflasyonu yükseltmemek adına paranın bir yere gitmesi gerekiyor ve paranın genişletici etkisini Bitcoin'le tamamlayacağı söyleniyor birçok ekonomist tarafından. Bu anlamda Ekim ayı ve Kasım ayı çok dikkat çekici. O yüzden bence Bitcoin yatırımcısının yüzünü her daim güldürecek en azından yıl sonuna kadar. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir diyelim tabii ki. Bu bir öngörü. Zaten yani Bitcoin yatırımcıları o kadar inişli çıkışlı. Sadece Bitcoin değil aslında tüm kripto ve altcoin'lerde yatırımı olanlar inişli çıkışlı günler yaşıyorlar ki uykusuz kalıyorlar. Hep söylüyorum ben gerçekten yani en çok empatiyi onlarla kurduğumda üzülüyorum çünkü hiç durmayan bir piyasa, çok değişken, çok kırılgan. Ve kayıt altına alınamıyor. En büyük bence sıkıntı insanların şu an fark etmediği ve görmediği nokta bu. Kayıt altına alınamaması yani kontrol edilemiyor. Bir anlamda çok iyi. Tabii daha özgürlükçü bir sistem. Ama bir yandan da evet korkutucu. Yani çok sağlam bir ruhsal dayanıklılık gerektiriyor. Yani sadece maddi dayanıklılık değil, ruhsal dayanıklılık da gerektiriyor kripto yatırımcısı olmak. Şöyle Türkiye'nin her şeyi 5. evde. 5. ev spekülatif alan hep diyoruz ya bunu biraz kumar alanıdır. Seviyoruz ülke olarak. Şimdi beni burada topa tutmasın kimse ama hani böyle çok kısa... ama seviyoruz yani baktığımız zaman o bahis siteleri, şunlar bunlar, piyango vesaire şans oyunlarının hepsine ciddi ilgi var. Ve önümüzdeki dönem bunlara çok ciddi anlamda uygulamalar, vergiler vesaireler gelecek. Çünkü 5. evimiz de yine çok aktif özellikle bu sonbahar ekinoks haritasında. Bu bahis oyunlarla ilgili konuların da sonuçlarıyla bazı gerçekleriyle yüzleşecek. Şunu söylüyorum yani... bakkalından herhangi bir ticari faaliyeti olanı eline ufacık bir para geçtiği zaman hemen oraya yatırıp işte Bitcoin olsun farklı hani hemen ay sonunda oradan çekip orada bir parayı değerlendirip hani seviyoruz ama Bitcoin ya da o tarz kripto paralar aslında bunun için uygun değil. Çok iyi takip etmek gerekiyor. Lazım. Biz borsa oynamak diyen bir milletiz. Bravo. Çok doğru. O yüzden kendi gerçeğimizle yüzleşelim. Neler söylersiniz Öner Bey? Şimdi kriptodan bahsediyoruz. 29 Ekim civarına bir dikkat çekeyim ben. Tabii. Burada bir türbülans olabilir, sıkıntı olabilir, bir panik olabilir. Ve aynı zamanda iletişim sektörleriyle ilgili bazı sıkıntıların da yine olabileceği bir zaman dilimi biliyorsunuz. Bazen kesintiler oluyor, bazen bu tarz şeylere çok açık bir zaman dilimi. Bir de
basın yayın alanındaki kişiler, medya alanındaki kişiler açısından sözlere çok dikkat etmek gereken bir zaman dilimi. Astrologları da buna dahil edeyim. Bizim alanımızda olanlar ne konuştuğumuzda, ne yazdığımıza çok çok dikkat edelim. Moda sektöründe uzun zamandır sıkıntı çeken, en azından tekstil sektöründe belki Ekim'in ikinci yarısında biraz iyi haberler alabiliriz Ne kadar diye güzel. düşünüyorum. Bu alanlarda Venüs'ün terazi burcuna geçişiyle beraber en azından olumlu gelişmeler bekleyebiliriz diye Paramız da düşünüyorum. değer kazanabilir diyebiliriz. 14 Ekim'de Venüs terazi burcuna geçer geçmez aslında, değil mi? O kendi yüceldiği ve kendi alanında aslında Evet. paramız, elimize attığımız her şey, güzelleşme, moda, sanat, Çok bu güzel. alanda güzel gelişmeler yaşanabilir. İnşallah. Tabii tam 14 Ekim'de Venüs Neptün karşıtlığı da var. Yani oradan bir Orada sıyırma. spekülatif Yani işler. biraz böyle astroloji jargonuyla konuşuyoruz ama bir de şu var. Plüton 14 Ekim'de direkt harekete dönüyor. Retroyu bitiriyor Kova burcunda. Bu bütün teknolojiyle bağlantılı alanlardaki gelişmenin artık iyicene hızlanacağı bir süreç. Ve özellikle Plüton ekstrem deklinasyonda diye konuşmuştuk en son. Bu 23 Kasım'a kadar devam edecek. Demek ki Ekim ortasından Kasım'ın yaklaşık sonlarına kadar yapay zeka, bütün teknolojiyle ilgili alanlarda büyük gelişmeler bekleyebiliriz. Telekomünikasyon vesaire bunlara dair. Tabii ki bunların işte borsadaki şirket yatırımları anlamında ve değerlenmeleri anlamında da yüksek bir gelişme bekleyebiliriz tabii. Peki noktalamadan Ekim ayına dair tavsiye niteliğinde, yani yatırım tavsiyesi anlamında sormuyorum. Kişisel alan, kişisel hayat, kişisel bakım, özel ilişkiler. Ekim ayı ile ilgili izleyicilerimize neler önerirsiniz? Nelere dikkat edelim? Hangi konular, hani sizinle biz hep konuşuruz ya, hangi konular riskli, hangi konularda fırsatlar var? Ekim ayı ile ilgili şöyle kulağa küpe mahiyetinde neler söylersiniz? Bence Ekim ayının en stresli tarihi 7 Ekim'deki Dolunay civarı günler. Dolayısıyla o günlerde özel ilişkilerimizde olsun, iş ilişkilerimizde olsun fazla zorlamayalım derdim. Ve Koç burcunda bir Dolunay, acele etmemek gerekiyor. Yani hemen atlamamak lazım. Bence en yapıcı tarihlerden bir tanesi 21 Ekim'deki yeni ay civarı. Terazi burcunda güzel bir yeni ay. Hani bu önümüzdeki dönemde bulabileceğimiz en iyi yeni aylardan bir tanesi güzel. olacağı için orayı da değerlendirebiliriz. Yani büyük hareketlerimizi sanki 21 Ekim sonrasına alabiliriz ve 7 Ekim civarında da büyük hareketler yapmamak daha iyi olabilir. Çok güzel. Yani kendi değerimizi çok anlayamadığımız, aslında hep başkalarının hayatında neler olup bittiğini daha fazla irdelediğimiz bir dönemden, bence Ekim ayında özellikle 14 Ekim ve sonrası Venüs'ün terazi burcuna geçişiyle beraber değerlemeyi, yani bir şeyin değerini ortaya koymak, sunmak ve aynı zamanda kendi değerimizi bilmek anlamında çok daha verimli bir sürece geçiyoruz. Her tür güzelleşme, kişisel bakım, kendimizi daha iyi bir noktaya getirmek anlamında bence 14 Ekim sonrası, illa 14 Ekim civarı değil ama daha sonraki dönemleri kullanmak çok daha doğru olacaktır. Bence hayatın özü idare. O yüzden idareyi ciddi anlamda fark edeceğiz. İdare etme yeteneğimizi daha fazla ortaya koyacağımız. İdare sanatı. İdare sanatını göstereceğimiz ve dengeyi iyi kurmamız gereken aylardan bir tanesindeyiz. Her şeyin özü, dediğim gibi, denge ve ilişkiler. O yüzden ne olursa olsun ilişkilerde ve ortaklıklarda kopuşlar ve bütün bunlara da dikkat etmekte fayda var ama net bir ay geçireceğimizi düşünüyorum. Ben burada bir ekleme daha yapacak olursam 21 Ekim'deki yeni ay, terazi burcundaki yeni ay, her tür yeni ilişkiler, işbirliklerine açık bir yeni ay. Ama aynı zamanda sert bazı açıları da devrede olacak. Özellikle mesela Türkiye haritasında parasal konulara dikkat etmemiz gereken bir döneme adım attığımızı bize gösteriyor. Belki o dönem mali konularda verilecek önemli kararları barındıracaktır. Ama genel itibariyle aklımızı, fikrimizi sağlam tutalım ve ilişkilerdeki güzelliklere, sevdiklerimizle yaşayacaklarımıza odaklanarak güzel bir sonbahar geçirelim derim. Harika. Çok teşekkür ederim. Seyahatler için de ay sonu en güzel. Ay sonu. Onu Çok söyleyeyim. güzel. Yani Ekim sonu. Ekim Çok güzel. sonu dış bazlı seyahatler olabilir, yurt içi seyahatler olabilir. Ne bileyim, kendimize bir tatil yaratmak istiyoruzdur. Bence mesela Güney'in en güzel dönemi Ekim ve Kesinlikle. yani Kasım'ın ilk 15 günü. Evet. Ne boğucu bir hava, ne çok boğucu bir nem. Güney'e gitmeyi düşünenler varsa o zaman. Evet, yani Bu 29 fırsatı Ekim'e kaçırmasın. yakın zamanlar
Harika. Özellikle dış seyahatler açısından çok daha verimli. Merkür Jüpiter arasındaki uyumlu açılar falan. Böyle güzel bir atmosfer yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Bu boğucu gündemden biraz uzaklaşmak için tatil bence de en iyi fikir. Çok teşekkür ediyorum Öner Bey. Sevgili Hande Kazanova çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Özlemiştik. Evet. Güzel aynen. oldu. Evet, Harika. Ağustos'ta buluşamadık ama işte Eylül itibariyle, Ekim itibariyle yeniden birlikteyiz. Çok teşekkür ediyorum ikinize de tekrar. Dinledik. Ekim ayına dair notlarımızı aldık. Her birinin size faydalı olması umuduyla hafta boyunca şans, mutluluk, neşe, bereket, keyif, sağlık, gönlünüzde ne varsa sizinle olsun. Biz haftaya görüşene dek sizi hiç yalnız bırakmayız.